Abartmıyorum, 10 kişiye sorun. Yani bu elimde gördüğünüz enjektör temizleyicileri kullanan 10 kişiye sorun. 5'i fayda sağladım, çok iyi oldu derken diğer 5'i hiçbir işe yaramadı, boşuna depoyu fullemek zorunda kaldım, boşa para verdim diyecektir. Peki bu uçurum, bu kıyaslama uçurumu neden kaynaklanıyor? Ve bu enjektör temizleyiciler işe yarıyor mu? Bugün konumuzda bunlara odaklanacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle elimde bir LPG katkısı var. Enjektör temizleyici LPG katkısı. Bunu yağın viskozitesinin soğukla düşmesini göstermek için içini boşaltmıştım. O videoyu hatırlarsınız sürekli takipçiler. Zaten LPG katkıları da çok fazla kullanılmıyor. O yüzden bunu atalım. Marka olarak da hem reklam gibi düşünülmesin hem de farklı markaları da göz önünde bulundurmak için bu Würth ve Grad marka 2 tane enjektör temizleyicim var. Birisi benzin enjektör, birisi dizel enjektör temizleyici. Videonun başında söyledik ama eksik söyledik bile diyebilirim. Çünkü bu enjektör temizleyicinin sadece sorununuzun düzelip düzelmemesinden olan katkısıyla alakalı bir fikir ayrılığı yok. Aynı zamanda bunların motora zararı olabileceğinden şüphelenen, hatta zararlı olduğunu savunan birçok kişi var. O yüzden fazla lafı dolandırmayalım, hemen bu katkılara geçelim. Öncelikle aracınızdaki sorun bu katkılarla düzelmeyecek seviyedeyse bu katkıları atmanızın zaten hiçbir faydası yok. Enjektörlerinizin temizlenmesiyle alakalı bir sorun değil de enjektörde farklı bir arıza varsa zaten örneğin dizel bir aracınızda bunu kullandınız. Hiçbir fayda görmeyeceksiniz. Zaten bu beklenen bir sonuç. Bunların hiçbir fayda sağlamadığına dair bir çıkarım çıkarılması mantıksız olacaktır. Gerçekten bunlardan fayda sağlayabilecek araç kullanıcılarına da olumsuz etki edecektir. Kullansam mı kullanmasam mı tereddüte düşeceklerdir diyebilirim. Keza aynı durum benzin enjektör temizleyicisi için de geçerli. Diyelim ki enjektör memelerinin açılarında bir bozulma var. Enjektör memeleri düzgün püskürtme yapmıyor. Bununla alakalı temizleyici bir işe yaramayacak, kullansanız bile sorunuzu çözmeyecektir. Ama gerçekten benzin enjeksiyonlarında kurum, pislik var. Bunları kullandığınız zaman araç rahatlayacak ve sorununuz azalacaktır ya da tamamen kesilecektir. Fayda sağlayacaksınızdır. Yani videonun başında bahsettiğimiz örnekte o 10 kişiden 5'i gerçekten sorunu enjektör temizleyiciyle hallolabilecek durumdaydı, kullandı ve sorunu halloldu. Ama diğer 5'i sorunu bununla çözülemeyecek durumdaydı, boşuna bunu kullandı, sorunu düzelmedi. Yani aracınızda bunu kullanmadan önce kafanıza göre enjektörlerde bir sorun olduğunu usta söylediği zaman sorun var, hemen bunu kullanalım değil, ustaya, kendi motor ustanıza bu parçanın enjektör temizleyici kullanıp kullanmamayla alakalı bir danışın. Sorunuz tam ne? Bunlar fayda sağlar mı? Kullanmalı mıyım? Özellikle benzin enjektör temizleyicide genellikle araçlar LPG'li kullanılabiliyor. LPG'de de biliyorsunuz çeyrek depo ve üzeri genellikle önerilmiyor. LPG'li araçların çoğu da çeyrek depoda kullanılıyor. Bunlar ortalama 300 milimlik ve 300 milim ortalama 60 litreye katılmak üzere ayarlanması gerekiyor. Yani bunların da bir karışım oranı var. Bu arada hemen araya girelim. Bunların nasıl kullanıldığı, kıvamı, bunları açacağız. Kıvamlarına bakacağız. Biraz bu iki enjektör katkısını hiç edeceğiz ama detaylı olarak inceleyeceğiz. O videomuzda olacak. Önce fayda sağlıyor mu ona odaklanalım. Daha sonra kullanımına geçelim istedik. Konumuza tekrar dönecek olursam bunlar 40 ila 60 litrelik depoya full doluyken koyulmak üzere miktarları ayarlanıyor. Yani LPG'li araç sahipleri bunu kullanmak için depoyu da fullemesi gerekiyor. Yani bunun maliyeti, depoyu fullemesinin maliyeti, ayrıca aracı LPG'de kullanmayıp benzinde kullandığı için yakıt sarfiyatı maliyeti derken gerçekten işe yaramayacak bir sonuç için fazlaca bütçe ayırmak zorunda kalabiliyorlar. Enjektör temizleyici işe yarıyor mu, yaramıyor mu anlattıktan sonra bir de bunların zararına geçelim. Öncelikle bu gördüğünüz katkılar yakıtın oktanını arttıran, akışkanlığını arttıran daha fazla yanıcı maddeler. Yani bir zarar, motora bir zararı olması imkansız. Ama bunların şöyle alt kısımlarında son kullanma tarihlerini görüyorsunuz. Mesela 9/9/2017'de üretilmiş. 2 yıl kullanım ömrü var. Yani bunun ömrü 2019'da bitmiş. Keza bunun ömrü 2018'de bitmiş. Yani bu katkıların kullanım tarihine bakılmaz ise ya da üstünde tavsiye edilen miktarlardan az ya da fazla kullanılırsa ya da amacı dışında kullanılırsa tabii ki motora bir zararı olabilir. Ama önerilen şekilde kullanım tarihi yeni, bilindik markaların, burada 2 tane Würth ve Grad bilindik markalar, piyasada en çok bu tarz malzeme üreten firmalardan biri. Bu tarz bilindik firmaların yeni tarihli ve kullanım önerilerine uyularak yapılan uygulamalarda motorunuzun ya da enjektörlerinizin bir zarar alma ihtimali
yok gibi bir şey. Yani aklınızda şüphe olmasın, endişelere gerek yok. Eğer enjektör temizleyiciyle düzelebilecek ya da azalabilecek bir arızanız varsa bunları kullanmaktan çekinmeyin. Sorun olmayacaktır. Bir de enjektör temizleyici ne zaman etkisini gösterir diye bir soru var. En çok sorulan sorulardan. Bunlar depoya koyar koymaz hemen aracın normal standartına, normal stabilizasyonuna dönmesi zaten beklenemez. Enjektör temizleyiciler bir deponun tam olarak bitmesinden sonra etki gösterip göstermediğini kontrol etmemiz gerekir. Zaten siz bunu depoya attığınız zaman bunun homojen karışması, rekorlar ve yakıt hortumlarındaki hortumun araç tarafından öncelikle bitirilmesi, daha sonra temizleme işleminin araç püskürtme yaptıkça azar azar gerçekleşmesi sizin bundan anlık etki görememeniz anlamına geliyor. Yani depoya bunu attınız, 15 kilometre yaptınız, 20 kilometre yaptınız. Sorununuz, şikayetiniz, bunu kullanmadaki nedeniniz hala devam ediyor. Olabilir, deponuzun bitmesini bekleyin. Deponuzun bitmesinden kastım da tabii çok büyük depolu araçlarda 1000 kilometreye kadar bir depoyla yapabiliyor. Bu kadar da değil tabii ki. Ama bariz bir şekilde birkaç hafta aynı depoyla aracı kullanmaya devam etmeniz gerekiyor ki bunların faydasını görebilirsiniz. Nasıl kullanılır konusunda depoyu fullemeseniz bile bunları nasıl kullanabileceğinizden de bahsedeceğiz. O videoyu da ilerleyen günlerde yayında olacak. Bunların akışkanlıklarına, bunları açarak akışkanlıklarına ve durumuna bakacağız. Şöyle göstereyim. Bunlar hiç açılmamış enjektör temizleyicileri. Bunları detaylı olarak inceleyeceğiz ve nasıl kullanıldığını anlatacağız. Eğer aracınızda enjektör temizleyici kullanma niyetiniz varsa birkaç güne o videoda yayında olacak. Onu da izlemeyi unutmayın. Yayınladıktan sonra aşağıya link ekleyeceğim. Bu video ile de enjektör temizleyicilerle alakalı aklınızda hala sorular varsa aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizlere sorularınızı hızlıca iletebilirsiniz. Faydalı bulduysanız abone olmayı unutmayın. Bunu sürekli diyorum. Aslında videonun en sonunda değil, başlarda söylemeye başlayacağım. Abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.